Bir kondansatörde kapasite nelere bağlıdır? Kondansatörün kapasitesinin nelere bağlı olduğu sorusunun cevabını bulabilmek için kondansatörün fiziksel yapısını hatırlamak gerekir. Fiziksel anlamda kondansatörü tanımlarken iki iletken levha arasında bir yalıtkan olarak tanımlarız. Öyleyse kondansatörün kapasitesini etkileyebilecek iki fiziksel değişkenimiz var. İlki levha ya da plaka. İkincisi ise plakalar arası yalıtkan. Görselden de anlaşılabileceği gibi, kondansatörün plaka alanı arttıkça, kapasitesi de doğrusal şekilde artacaktır. Bu artışın nedeni, iletken plaka yüzey alanının artması ile, serbest elektron sayısındaki artıştır. Plakada bulunan elektron artışı, plakanın, yani kondansatörün tutabileceği yükün ve özetle kapasitesinin artması anlamına gelir. Kondansatör şarjı oldukça, elektronları kondansatöre iten kuvvete, yani kaynağa, karşı zıt bir kuvvet oluşturduğu umarım dikkatinizi çekmiştir. Kondansatörün temel çalışma prensibinin, bir levhadaki yüklerden dolayı oluşan elektrik alanının, diğer plaka üzerinde bulunan yüklere bir kuvvet uygulaması ve diğer plakada bulunan elektronların, bu kuvvetin etkisiyle plaka dışına itilmesi olduğunu biliyoruz. Bu kuvvetin büyüklüğünü Coulomb kanunu ile tanımlamıştık. Buna göre yükler arası uzaklık azaldıkça, kuvvet artıyordu umarım hatırladınız. Plakaların kapasite üzerine etkisi sadece plaka yüzey alanı ile sınırlı değildir. Plakalar arası mesafe azaltılırsa, sizce kapasite üzerine nasıl bir etkisi olur? Hadi açıklamaya çalışalım. Plakalar yani yükler birbirine yaklaştığında, Coulomb kanunu gereğince yükler arası itme kuvveti artar ve ikinci plakadan daha fazla elektron ayrılır. Bu, birinci plakanın daha fazla elektron alabilmesi, yani kapasitesinin artması anlamına gelir. Kondansatörün kapasitesi, plaka alanı ile doğru, plakalar arası mesafe ile ters orantılıdır. Şimdi iki plaka arasına bir yalıtkan eklediğimizi düşünelim. Elbette bu yalıtkan elektronların iki plaka arasında hareketine izin vermeyecektir. Ancak içinde bulunduğu alanın etkisiyle, yalıtkan içerisindeki atomların rastgele olan dizilimi değişecektir. Atomların artı yüklü olan çekirdekleri negatif plakaya, eksi yüklü olan elektronları pozitif plakaya bakacak şekilde dizileceklerdir. Ve bu yeni durum, birinci plakadaki elektronların ikinci plakadaki elektronları itme kuvvetini destekleyecektir. Bu sayede ikinci plakadan daha fazla elektron itilerek, birinci plakada daha fazla elektrona yer açılması sağlanacak, yani kondansatörün kapasitesi artacaktır. Plakalar arası yalıtkan malzemenin bu davranışı, dielektrik katsayısı ile formüle edilir ve epsilon sembolüyle gösterilir. Özetle kapasite plaka alanı ve dielektrik katsayısı ile doğru, plakalar arası mesafe ile ters orantılıdır. C eşittir epsilon çarpı A bölü D denklemi ile ifade edilir. Elbette birimleri unutmamamız gerekir. Devre analizi kanalı